Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz statiğe giriş ve vektörler. Statik, bizim dersimizde rigid cisimlerin statiğini göreceğiz. Rigid cisimler mekaniğine bağlı bir ilim dalıdır. O da mekaniğe ve daha yukarıda da fiziğe bağlı bir bilim dalıdır. Dolayısıyla göreceğimiz ders fiziktir. Statik, kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin dengesini inceleyen ilim dalıdır. Kuvvet nedir? Bir cismin diğer bir cisme yaptığı fiziksel etkidir. Vektörel bir büyüklüktür. Bu derste rigid cisimler incelenecektir. Rigid cisim nedir? Kuvvetlerin etkisi altında şekil veya biçim değiştirmediği kabul edilen cisimdir. Cismin şeklinde veya biçiminde değişim meydana gelse bile problemin çözümünü etkilemeyecek kadardır. Skalerler ve vektörler bu derste karşımıza çıkacak büyüklüklerdir. O halde skaler büyüklük nedir? Skaler büyüklük sadece şiddetiyle belirli olan büyüklüktür, yönü yoktur. Mesela kütle, yoğunluk, hacim, zaman ve enerji skaler büyüklüklere örnek olarak verilebilir. Vektörel büyüklük nedir? Hem yönü hem de şiddeti olan bir büyüklüktür. Mesela kuvvet, moment, hız, ivme, momentum gibi büyüklükler vektörel büyüklüktür. Bir vektörü yönlendirilmiş doğru parçasıyla gösteririz. Yanına da adını yazarız. Şimdi bu vektörün yanına bir V sembolü daha yerleştirirsek bu da onun şiddetini gösterir. Bir vektörün şiddetini üzerindeki oku kaldırarak gösteririz. Bazen de mutlak değer işaretiyle gösteririz. Duruma göre bu iki alternatiften birini kullanırız. Vektörün yönüne bakalım. Yönünü nasıl belirleriz? Bir vektörün hangi yönde olduğunu bir referans ekseni seçerek ona göre belirleriz. Referans ekseni keyfi olarak seçilebilen bir doğrudur. Yatay da olabilir, düşey de olabilir, eğik de olabilir. Herhangi bir doğru. Bu eksenle yaptığı açı vasıtasıyla vektörün yönünü tayin ederiz. Vektörün doğrultusu, vektörün yönü belli olduktan sonra kendiliğinden ortaya çıkar. Yani yönünü teta açısını verdikten sonra vektörün doğrultusu da şudur demeye gerek yok. Vektörün doğrultusu vektörle çakışık olan doğru. Vektörleri sembollerle gösterirken yazdığımız sembol skaler mi, vektör mü anlayabilmek için elle yazarken üzerine ok koyabiliriz. Altına çizgi çizebiliriz. Bu onun vektör olduğunu gösterir. Eğer hiçbir şey yazmıyorsak, sadece sembolü yazıyorsak o da skaler olduğunu gösterir. Matbaada ise veyahut da dergilerde, yayınlarda, makalelerde vektörleri kalın harfle, skalerleri de italik, eğik harfle gösterilir. Ama biz bu dersimizde okla göstereceğiz. Vektörle skaleri birbirinden okla ayıracağız. Bir vektörün yanına adını yazarken vektörün üzerine ok işaretini koysak da olur, koymasak da olur. Bir şey değişmez. Onun vektör olup olmadığı konusunda tereddüde düşmeyiz. Ok koysak da olur, koymasak da olur. Birim vektörleri de üzerine şapka koyarak vektör olduğunu gösteriyoruz. Üzerine ok koyulabilir veya şapka koyulabilir. Literatürde daha çok şapka konuyor. Birim vektörleri ayırt edebilmek için şapkayla gösteriliyor. Serbest vektör, vektör olmaktan başka hiçbir özelliği olmayan vektöre serbest vektör denir. Mesela doğrusal hareket yapan bir cismin bütün noktalarının hızı aynıdır. Dolayısıyla hız vektörünün nereye gösterildiği önemli değildir. Hız vektörü serbest vektördür. Kayan vektör, belirli bir tesir çizgisi olan ve o çizgi üzerinde kaydırılarak uygulama noktası değiştirilebilen bir vektördür. Statik dersindeki kuvvet vektörü kayan vektördür. Tesir çizgisi üzerinde herhangi bir noktaya uygulanabilir. Tesiri değişmez. Ama tesir çizgisi yukarı veya aşağı kaydırılırsa, değiştirilirse o zaman tesiri değişir. Mesela bu şekildeki örnekte rigid cisme uygulanmış olan F kuvvetinin oluşturacağı mesnet tepkileri eğer tesir çizgisini değiştirirsek değişir. Tesir çizgisi aşağı kaydırılırsa mesnet tepkileri değişir. Yukarı kaydırılırsa mesnet tepkileri değişir. Fakat soldaki F kuvveti ile sağdaki F kuvveti uygulama noktası değişmesine rağmen mesnet tepkilerini değiştirmez. Aynı tepkiler doğar.
Statik dersinde kuvvet vektörü kayan vektördür. Dolayısıyla tesir çizgisi üzerinde kaydırıp istediğimiz noktaya uygulayabiliriz. Ama dışına çıkaramayız. Çıkarırsak tesiri değişir. Bağlı vektör belirli bir uygulama noktası olan vektördür. Mukavemet dersindeki kuvvet vektörü bağlı vektördür. Mukavemet dersinde cisimlerin şekil değiştirmesi göz önüne alınır. Dolayısıyla kuvvetin tesiri değişmemesi için uygulama noktasını değiştirmemeliyiz. Mesela tavana asılmış bir cisim göz önüne alırsak, ucuna L yükünü uygularsak bunun boyu bir miktar uzar. Fakat uygulama noktasını değiştirip ortadan kuvveti uygularsak cismin boyunda meydana gelen değişim daha farklıdır. Tavandan uygularsak cismin boyunda hiç değişim olmaz. Bu kuvvet cismin boyunu etkilemez. Boyunda değişim meydana getirmez. Dolayısıyla mukavemet dersinde kuvvet vektörünün belirli bir uygulama noktası vardır. O uygulama noktasının dışında başka bir noktaya uygulayamayız. Uygulamamalıyız. Bu vektöre de bağlı vektör, mukavemet dersindeki kuvvet vektörüne de bağlı vektör denir. Vektörlerle işlem yaparken farklı işlemleri yapabileceğiz. Mesela toplama yapabiliriz. İki vektörü topladığımız zaman elde ettiğimiz sonuç vektörel bir büyüklüktür. İki vektörü toplarken üçgen kuralıyla toplayabiliriz. Üçgen kuralıyla iki vektörü toplarken P'nin ucuna Q'yu ekliyoruz. Daha sonra birincinin başlangıç noktasından ikincinin ucuna bir vektör çiziyoruz. İşte bu vektör P ile Q'nun toplamı olan vektördür. Yani R'dir. R'yi bu şekilde elde ediyoruz. Başka bir PQ vektörü göz önüne alalım. Diyelim ki P ve Q böyle olsun. Yine aynı şey. Birincinin başlangıcından ikincinin ucuna çizilen vektör bunların toplamıdır. Başka bir örnek şu olabilir. İşte böyle bir P ve Q vektörü olsun. Birincinin başlangıcından ikincinin ucuna bir vektör çiziyoruz. Bunların toplamını buluyoruz. Dikkat ederseniz bu P ve Q'ya yani toplanan vektörlere bileşen dersek bileşenler bileşkeden toplamdan büyük olabiliyor. Gelelim bu vektörel bağıntının skaler olarak geçerli olup olmadığına. Bu vektörel eşitlik skaler olarak geçerli değildir. Çünkü şekilden de görüyoruz ki P ile Q'nun toplamı R'ye eşit değildir. P'nin boyu Q'nun boyuyla toplandığı zaman yani iki kenarın toplamı bir üçgende üçüncü kenara eşit olmaz. Dolayısıyla bu eşitlik skaler olarak geçerli değildir. Vektörel bir eşitliktir. P artı Q eşittir R bağıntısı vektörel bir eşitliktir. Skaler olarak geçerli değildir. Üçgen kuralıyla işlem yaparken, vektörleri toplarken ortaya çıkan üçgen herhangi bir üçgen olabilir. O zaman bilinmeyenleri bulmak için sinüs kosinüs bağıntılarından yararlanabiliriz. Hangi değerleri biliyorsak onlar cinsinden bilinmeyenleri bulmaya çalışırız. Ortaya çıkan üçgen özel bir üçgen olabilir. Mesela eşkenar üçgen olabilir. Eşkenar üçgen olursa o zaman bütün kenarlar birbirine eşittir. P, Q, R üçü de birbirine eşittir. Ortaya çıkan üçgen ikizkenar olabilir. İkizkenar üçgenin iki kenarı birbirine eşittir. Bu kenarlar P de olabilir, Q da olabilir, R de olabilir, herhangi biri olabilir. Hangi kenarlar ikizse onlar birbirine eşittir. Ortaya çıkan üçgen dik üçgen olabilir. Bu durumda Pisagor bağıntısından faydalanarak bilinmeyenleri bulabiliriz. Mesela P ile Q dik kenarları meydana getiriyorsa, R hipotenüsse o zaman R kare eşittir P kare artı Q kare yazabiliriz. Ama illaki böyle olacak diye bir şey yok. Hipotenüs Q da olabilir, P de olabilir. Duruma göre Pisagor bağıntısını değiştirir, düzenleriz. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir. Bağıntıyı ona göre yazarız. Toplama işlemini bir de paralel kenar kuralıyla yapabiliriz. İkinci olarak başka bir alternatif. Paralel kenar kuralıyla toplama yaparken iki vektörün başlangıç noktalarını bir araya getiriyoruz. Her birinin ucundan diğerine paraleller çiziyoruz. P'nin ucundan Q'ya, Q'nun ucundan da P'ye paraleller çiziyoruz. Ortaya bir paralel kenar çıkıyor. Bu paralel kenarın bir köşegeni toplam vektör. PQ'nun toplamına eşittir. Hangi köşegen? P ile Q'nun başlangıç noktalarından karşı köşeye çizilen vektör bunların toplamıdır. Bu şekilde bulunur. Ortaya çıkan paralel kenarı R vektörüyle iki üçgene ayırdığımızı görüyoruz.
Ortaya iki üçgen çıkıyor. Bu üçgenlerden birisini göz önüne alır, onun üzerinde işlem yapabiliriz. Yine sinüs kosinüs teoremlerini kullanabiliriz üçgen kuralında olduğu gibi. Mesela R'nin karşısındaki açı beta biliniyor olabilir. Bu P, Q, R değerlerinden birkaçı biliniyor olabilir. Hangisi bilinmiyorsa onu diğerleri cinsinden bulabiliriz. Mesela kosinüs teoremini yazarak diyelim ki R bilinmiyor, P, Q, beta biliniyor. O zaman kosinüs teoreminden R'yi bulabiliriz. Eğer P ile Q arasındaki açı biliniyorsa, teta açısı verilmişse, P verilmiş, Q verilmiş, teta açısı verilmiş olsun mesela. O zaman teta açısı beta açısıyla birbirini 180 dereceye tamamlayan açılardır. Şekilden de görülüyor. Kosinüsleri birbirine eşittir fakat biri diğerinin negatifine eşittir. Kosinüs beta eksi kosinüs teta'ya eşittir. Yukarıdaki bağıntıda kosinüs beta yerine eksi kosinüs teta yazarsak önündeki eksi artıya dönüşür. Kosinüs teoremindeki eksi işareti yerine artı yazarız. Bu elde ettiğimiz bağıntı aralarındaki açı ve şiddetleri bilinen iki vektörün bileşkelerinin şiddetini bulmakta direkt olarak kullanılabilecek bağıntıdır. Geçelim vektörlerin birbirine paralel olduğu duruma. Eğer vektörler birbirine paralelse olabilir. O zaman işte bu vektörel bağıntı skaler olarak da kullanılabilir. Vektörlerin yönleri için sadece iki ihtimal olduğu durumlarda vektörlerin yönleri artı eksi işaretiyle belirtilebilir. Mesela şimdi elimize birbirine paralel ve aynı yönde iki vektör P ve Q vektörünü alalım. Birinin şiddeti 6, birinin şiddeti 4 birim olsun. Bunlara paralel olan doğrultunun bir tarafını pozitif seçiyoruz. Sağ tarafı pozitif seçelim. P artı Q eşittir R skaler bağıntısında bunları yerine yazalım. 6 ile 4'ü toplarsak sonuç 10 yapar. Pozitif. Artı 10 yapar. Artı 10 demek sağa doğru bir 10 birim şiddetinde R vektörü elde ettik demektir. Zaten biz üçgen kuralından biliyoruz ki birincinin başlangıcından ikincinin ucuna çizilen vektör toplam vektörüdür. Toplama işleminin sonucudur. R'yi bu şekilde hem bağıntıdan hem de grafik olarak bulmuş olduk. R'nin yönünün sağa doğru olacağını grafikten bulduk. Denklemden de aynı sonucu bulduk. Aynı PQ vektörlerini tekrar göz önüne alalım. Bu sefer sol tarafı pozitif taraf seçelim. Sol tarafı pozitif seçersek P de Q da sağa doğru olduğu için yönünden kaynaklanan eksi işaretini alırlar. P eksi 6, Q eksi 4 olur. Formülde yerine yazarsak eksi 6 ile eksi 4'ü toplarsak sonuç eksi 10 olur. Yani bunların toplamı eksi yönde 10 birimlik bir vektördür. Yani R vektörü 10 birim sağa doğru. Yine aynı sonuç elde edilir. Bu sefer de P ile Q birbirine paralel ama zıt yönde olsun. P 10 birim olsun, Q da 4 birim olsun. Sağ tarafı pozitif seçtiğimiz zaman P pozitif olur, Q da negatif olur. Yönünden kaynaklanan işareti önüne yazıyoruz. Q eşittir eksi 4 yazıyoruz. Formülde yerine yazalım. 10 ile eksi 4'ü toplayalım. Sonuç 6 pozitif. Artı 6 yapar. Yani pozitif yönde bir R vektörü elde ettik demektir. Onu da şekilde çizelim, gösterelim. R eşittir 6 birim sağa doğru. Bu vektör de yine birincinin başlangıcından başlıyor, ikincinin ucunda bitiyor. Toplama işleminde değişme özelliği vardır. Yani P artı Q, Q artı P'ye eşittir. Yani P'nin ucuna Q'yu eklemekle Q'nun ucuna P'yi eklemek aynı sonucu verir. Önce P'nin ucuna Q'yu ekleyelim. P artı Q'yu bulalım. Sonra da Q'nun ucuna P'yi ekleyelim. Q artı P'yi bulalım. Bakıyoruz ki şekilden görüyoruz ki aynı sonucu elde ediyoruz. Toplama işleminde dağılma özelliği de vardır. 3 tane vektörü toplarken önce P ile Q'yu toplayıp ucuna R'yi eklemekle önce Q ile R'yi toplayıp P'nin ucuna eklemek aynı sonucu verir. Yapalım işlemi. Önce P ile Q'yu toplayalım. P artı Q'yu bulalım. Şekilden görüyoruz. P artı Q'nun ucuna R'yi ekleyelim. Bunların üçünün toplamını bu şekilde bulalım. Daha sonra da Q'nun ucuna R'yi ekleyelim. Önce Q ile R'yi toplayalım. Sonra da P'nin ucuna Q artı R'yi ekleyelim. Yine aynı sonucu elde ettiğimizi görüyoruz.
Çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi bir nevi toplama işlemidir. P'den Q'yu çıkarmak demek, P'nin ucuna eksi Q vektörünü eklemek demektir. Eksi Q vektörü yani Q vektörüyle eşit şiddette ve zıt yönde olan vektör. Çıkarma işlemi de bir çeşit toplama işlemidir. Hoşça kalın.